Evet, herkese merhabalar. Bugün Sultanpınar Yaylası'nda kamptayız. Yanımda Mahmut var. Mahmut merhaba, hoş geldin. Merhaba. Cennet gibi bir yerdeyiz vallahi şu anda. Evet, etraf harika. Bugün aslında böyle planımız yoktu. Mahmut'un aracı Defender 90. Ticari olanı, tek kapı, 3 kapı pardon. Değil mi? 3 kapı diye geçiyor. Pick-up diye geçiyor. Pick-up diye geçiyor, tamam. Mahmut onunla geldi. Yeni aracı. Daha araç yanımızdayken bir inceleme çekelim dedim. Şimdi beraber bir bakacağız. Mahmut'a birkaç soru soracağım. Benim zaten bu arabayla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Sadece genel bu tarz arabalara ilgi duyan herkes kadar bilgim var. Ön bilgim. Hiç bilmeyen biri olarak birkaç soru soracağım Mahmut'a. Muhtemelen sizin de aklınıza gelen, sizin de merak ettiğiniz. Mahmut da bilmiyor. Muhtemelen evet. İlk konulara çok hakim olmadığım için bakalım ne yapacağız orada. Çok zor sorma. Tamam çok zor soru ama Mahmut evet biraz tam kullanıcı, çok böyle teknik konularla ilgilenmiyor haklı olarak. O zaman şöyle bir bakalım. Bu saç jant olan modeli değil mi? Evet. Bu standartta aslında Türkiye paketinde sanırım 6 kollu jant olarak geliyor. Ama şans meselesi tabii. Ben bir sene kadar sırada bekledim bu araç için. Bir de sıra muhabbeti var değil mi burada? Evet. Yani 9 ay kadar sıra bekledim bu araç için. Şansıma böylesi denk geldi. Çok sorgulayamıyorsunuz maalesef. Ya zaten şöyle bir şey var. Ben alsam ben de mesela bu saç jantlıyı tercih ederdim. Çünkü bunu AT lastikle falan kullanmak lazım. AT lastikte de şu an kaç? 18 değil mi bu jant? Evet. Bence çok uygun olur. Buna uygun güzel bir lastikle. Şöyle bakalım. Zaten çok bununla ilgili birkaç inceleme videosu var detaylı ama biz böyle hazır kamp ortamında şöyle merak ettiklerimiz odaklı bir inceleme yapıyoruz. O yüzden bazı detayları atlıyor olabilirim. Şöyle doğaya da çok yakışıyor Mahmut ya. Valla evet, hakikaten yakışıyor. Ruhun da var. Senin de ilk doğaya, yok ilk değil aslında, birkaç tane ama böyle yayla galiba ilk değil mi? Evet, ilk kez bir yaylaya geldim sizinle beraber. Gelişimiz de güzel oldu, onu da anlatırız belki. O zaman bir arabanın içine bakalım mı? İçeride oyuncaklar var, onları bir inceleyelim. Sana birkaç soru da soracağım ben. Tamam, tamamdır. Hadi o zaman içeriye. Evet. Koltukta şey var. Sırt galiba manuel. Normal ileri geri otomatik değil mi? İleri yok, tam tersi. İleri geri çekili, alttan çekiyorsunuz kızaklı. Sırt kısmı elektrikli. Öne arkaya doğru şey yapıyor. Elektrikli gidiyor. Tamam. Şöyle yaptığınız zaman okey. ön ve arka, sadece başka bir şeyi yok. Tamam, o zaman şöyle bir oturuyorum. Bu arada basamak yok. Mesela benim arabaya göre bayağı yüksek geliyor. Evet. Şöyle tek hamlede çıkamıyorum. Benim annem çıkarken bayağı zorlandı mesela. Evet. Şuraya bir tutamaç yapmışlar aslında, hani böyle bir. Onun esprisi o değil mi? Evet, şöyle tutup kendini çek diye ama. Tamam. Yanıma gelsene. Geleyim, kapatayım mı kapıyı? Kapa sana zahmet. Ne görmüş olduk. O zaman şöyle detaylarla başlayayım mesela. Benim şuradaki yazı dikkatimi çekti. Çok güzel duruyor. Evet, bence burayı çok kullanışlı yapmışlar. Evet, oraya her şeyi koyabiliyorsun değil mi? Ve böyle bir masa gibi yani. Bütün ıvır zıvırı tabii şimdi çekim yapacağız diye hepsini temizledim ama hepsini oraya koyuyoruz. Bütün ıvır zıvırları oraya koyuyoruz. Tamam, şöyle bir bakıyorum. İşte burada Type-C'ler falan filan. Vites kolu burada. İşte dijital klima. O da çok güzel. Ufak detaylar ama bunlar çok önemli. Özellikle artık tamamen Type-C'ye geçilmiş olması güzel. Normal USB'de koymuşlar. Sana hemen şeyi soracağım. Bu arabanın 3 kapılı olmasındaki bu ticari avantajı durumu var. Özellikle şu anda birçok insan bu arabayı tercih ediyor. Fiyatından dolayı, ticari olduğundan ötürü. Bu aracı 2 kişilik kullanabiliyoruz. Herkesin merak ettiği, arkaya koltuk koyuluyor mu? Koyarsak nasıl işlemler yapmak lazım? Bir bunları anlatsana bize Mahmut ya. Abi şey söyleyeceğim. Öncelikli olarak bu 90'lık model ama 110'luğun da pick-up modeli var. Yani 110'luğun da ticarisi var ama şu anda Borusan getirmiyor. Sadece Grey Market getirenler var. Gelmeyecekmiş diye de duydum hatta ama belgeleriyle ilgili. Yani o tabii büyük bir avantaj, çünkü normalde araç yani çok ciddi pahalı maalesef bizim vergilerden kaynaklı olarak. Bunun ticari olması güzel bir avantaj, fakat işte dezavantaj bu arka tarafta koltuk olmaması. Burada çok özür dilerim. Şurada
burada bir panel vardı değil mi? Burayı kapatan. Sen onu söktün. Evet, bu panel vardı. Burada normalde arka tarafla bağlantınız hiç yok yani. Hiç olmayacak bir şey benim için. Hani 2 kişiye katlanabilirim ama yani arkaya ulaşmak gerekiyor ya da buradan işte bazen biz de geçebiliyoruz, bir şey oluyor. O bence kıymetli bir şey. Onun dışında koltuk taktıranlar var buna bu arada. Hatta sahibinden de falan da böyle ufacık bir araştırmayla hemen buluyorsunuz arka tarafı. Çok önemli. Takılıyor mu peki yani? Takılıyor ama ruhsatta sorun oluyor evet. mu? Muayenen Yani geçemiyorsunuz. tabii yani ruhsata zaten işletemiyorsunuz bunu. Muayene tabii ticari olduğu için de her sene söküyorlarmış. Karavan ya benim zaten hani öyle bir ihtiyacım yok. Tam tersine benim alana ihtiyacım var. Ya ben bu arabayı işte böyle doğada bol bol gezelim diye aldım. Şey değil benim için. Hani açıkçası hatta İstanbul'da neredeyse hiç kullanmıyorum. Tamamen motosiklet kullanıyorum İstanbul'da. Çok güzel. Arka tarafa işte bu eşyaları koymak benim için kıymetli. Yani koltuk olsa, çünkü ben gördüm bunun koltuklu şeyinde. Şurada bitiyor herhalde, evet, değil mi? Yani bagaj hiç yok. Şurada görüyorum, evet. Bagaj hiç yok. Şurada ileride bitiyor. Peki bu yandaki kaplamaları cama çevirebiliyor muyuz? Şimdi onunla ilgili şöyle, aslında ben bir şey keşfettim. Onu hatta dışarıda da çekebiliriz belki. Tamam. Dıştaki panelin altında bir cam var, gözüküyor. Yani bir cam dokusu var orada. Tamam. Hatta dün de seninle baktığımızda şöyle bir hafif çektirdiğimizde hep çift taraflılarla. Şimdi arkaya koyuyorum o görüntüyü. Evet. Yani çift taraflılarla o paneli yapıştırmışlar. Bununla ilgili araştırma yapan bir tanıdığım var. Hatta onu da YouTube'dan tanıştık kendisiyle. Deniz Kumbasar diye bir doktor beyefendi kendisi de. O yöntemi araştırıyordu fakat bulamamış. Yani bir folyo var o camın altında. Yani cam işlevi görmüyor yine. Anladım. Dolayısıyla da şey yapıyorlar buna. Onu da çok rahat sahibinden de falan bulabiliyorsunuz. Bir 12-15 bin lira civarında direkt yan sanayi bir cam takıyorlar. Evet ya, cam aslında çok rahat çözülebilir piyasada. Ya abi aslında bana hani mesela ben de çok şey değildim yani, arka tarafta cam olsa ne olur olmasa ne olurdu benim için, ama birazcık tehlikeli geldi bana. Yani çünkü yola çıkarken hani şöyle bir çapraz köşeye bakarız ya, araba var mı yok mu? Yani burada onu yapamıyorsun. Evet. Ve hakikaten de tehlikeli. Doğru. Yalnız başına olduğun zaman sıkıntı olabiliyor yani. Ya genelde şimdi bu aracın şöyle bir durumu var. Alayım, ses daha iyi gelir. Bu aracın fiyat avantajı var normal Defender 110'lara göre, bineklere göre. Bunun şu anda fiyatı 2 milyonlara yakın diyelim, bugünün tarihiyle. Defender normal 110'un fiyatı da 4 milyonlara yakın dedin, değil mi? Binek olanlar 4 milyona yakın. Çok ciddi fiyat avantajı var. Neredeyse %100. O yüzden birçok insan bunu alıp koltuk takma yöntemiyle, çünkü mesela benim gibi işte 3 kişilik aileler bu aracı şu anda tercih edemiyor. Evet. Ortada koltuk olanı var galiba. Evet, onu da bir söyler misin? Evet, bunun bir versiyonu daha var. Bu ortadaki panel olmuyor, şurası. Bir koltuk oluyor. Koltuğu yatırdığınız zaman bardaklık kısmı oluyor. Kaldırdığınızda da 3. kişi rahat rahat şey yapabiliyor. Zaten şu aşağıyı açık yapmışlar ya, aslında tam yani burada bir kişi otursa oturur rahat rahat. Ya yani çocuk falan oturamaz sonuçta. Çocuk koltuğu falan koyulamaz. Yani... Bir de bir dipnot daha vereyim onunla ilgili, Borusan getirmemiş. Ha, öyle mi? Evet, yani Borusan sanırım ya 1 ya 2 tane bu orta koltuklu araç getirmiş. Evet, o zaman ne diyoruz? Start engine stop diyoruz. Abi benim ilk dikkatimi çeken çok sessiz çalışıyor mesela bence. Evet, bu bir ara yani 3.0 motor, evet, 3.0 dizel. Sanırım çalışma mekanizmasında bir hibrit düzeneği var. Öyle mi? İlk baş bir elektrikle, bak teknik bilmiyorum dedim ama gene de var bir ufak bir kuple atabiliyoruz. Tamam, eyvallah. Dolayısıyla o sessizlik oradan geliyormuş, yani bir hibrit düzeneği varmış tamam, içinde. Çok güzel. Direksiyon bu arada çok küçük bir direksiyon değil. Normalde alıştığımız bu tarz artık SUV'larda minnacık direksiyonlar var ama bunda o eski Defender ruhunu korumaya çalışmışlar muhtemelen. Zaten hani ona hiç değinmedim ama eski klasik bildiğimiz Defender yapan arabadan çok ciddi esintiler var. Ama tabii görsel esintiler haliyle. Çünkü arada çok ciddi zaman, vakit var. Bence sadece ismi ve araya koydukları çok ufak böyle dokunuşlar. Onun haricinde bambaşka bir araç zaten. Şimdi ben şuraları dün çok sevdim.
Mesela hiç bilmeyen biri olarak girdiğimde burada mesela navigasyon var. Navigasyona bastık. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Bilmem, bu şu anda şeyin navigasyonu, aracın kendi navigasyonu. Aynı zamanda şeyde de görüyoruz, orta ekranda da görebiliyoruz onu. O orta ekranına istediğiniz görüntüyü de atabiliyorsunuz. Kullanışlı mı? Yani Google Maps veya Yandex'i açmaya gerek duyuyor musun? Tam İstanbul'da? tersi, yani hiç kullanmadım şu zamana kadar. Çünkü CarPlay çok kolaylaştırıyor hikayeyi. Google Map'ten telefondan giriyorum. Orada şey yapıyorum. Süper. Burada 2D, 3D özelliği var herhalde. Şu anda da pusulaya döndü. Evet, pusulaya döndü. Tamam, buraya geçelim. Şuradan Home'a geldim tekrar. Yani telefona falan çok girmeye gerek yok. Onlar klasik şeyler. CarPlay, bu arada evet. Ekranın dokunmatiği güzel bir dokunmatik. Hani çok geç de cevap vermiyor. Onu da sevdim. Şimdi yokuş yardım. Buna bastığımızda işte böyle bilgiler veriyor. Uyarılar aslında. Ondan sonra şunun bitmesini bekliyor muyuz? Evet. Burada aracın, ben bunu çok sevdim. Aracın açısını gösteriyor. Hem X ekseni hem Y ekseni olarak. Şu an 4 derece sola yatığız. Kafada 1 derece önde. Kilit diferansiyelleri gösteriyor. Bu arada biz bunları manuel kontrol edemedik. Bunu sistem, yani aracın sürüş modları var. Onlara göre kendi devreye sokuyor veya kullanım esnasında aracın zorlanma durumunda herhalde, değil mi? Fark edip sensörler aracılığıyla devreye alıyor. Evet, şimdi dünden beri ben de özellikle bakıyorum, hep kendi kendine şey yapıyor. Açıyor. Evet, hatta onu da gösterebiliriz bence. Çok güzel. Direksiyonu mesela çeviriyorum. Orada da mesela direksiyon dönüyor. Burada pusula var, rakım var. Bunlar çok güzel. Arazi araçlarında 4x4 araçlarda olması gereken bence bilgiler, barometre, pusula özellikleri. Burayı çok sevdim. Weight sensing diye telaffuz ediliyor, değil mi? Evet. Tamam. Burada işte su geçişindeki aracın hani sınırlarını gösteriyor. Bu şnorkel takıldığı zaman otomatikman o 0.85 yazıyor yani 1 metreye yakın girebiliyor şu anda, ama o artıyor. Peki o şnorkel takıldığı zaman sisteme tanıtmak gerekiyor mu? Tabii, çok direkt iyi ya. Şey yapıyorlar. Burada gösteriyor. Orada gösteriyor, evet, kaç metrede işte şey yaptı. Çok tabii bu bunun bir esprisi de, girdiğimiz zaman işte suyun nerede olduğunu da bize gösteriyor. Yani tehlikeli noktaya gittiğimizde suyu gösteriyor mu tabii, burada? Tabii, sensörler aracılığıyla suyu gösteriyor. Evet. O da çok güzel. Tamam. TR bilgilerine bastığımda, dokunduğumda burada bir şey yok herhalde. Bunlar bilgileri, yani sürüş modlarının bilgileri. Tamam. Şuradan da aynı zamanda mod seçebiliyoruz. Zaten şuna bastığım zaman hemen aşağıda altta modlar çıkıyor. Bir Eco modu var. Bu arada burada da değişti. Dün ben buna bakmamıştım. Sen orada değiştirdikçe mesela. Bir daha değiştireyim mesela şimdi. Oraya böyle bir havalı şeyler yapmışlar. Animasyon falan keyifli olmuş burada. Mesela şu an Çim Çakıl Karda. Tamam. Bir saniye, tabii hemen uyarısını verdi. Değil mi? Çamur kanallarına geçtik. Çamurdasın şu anda. Kuma geçirmiyor. Şu an kumdayım. Geçtin, tamam. Ve kayalık. Orası değişmedi galiba. Değişti. Bir yandan da bu arada oluyor. Burada bir daha bir açar mısın tekrar orayı? Burada da mesela bilgiler veriyor, işte kumda ne yapmak gerektiğini veya ne zaman bu kum modunu almak gerektiğini, böyle bir 3 paragraf falan kısa bir şeyler yazmışlar. Araç sabitken ve ayak gaz pedalında değilken Çim Çakıl Kar programı seçildi. Düşük çekişli çalıştırma. Mesela düşük çekişli çalıştırma dediği de low modu. Evet. Orada mesela kilitliyor muhtemelen. Bu şimdi görünce aklıma geldi. Tamam. Çok güzel bir iki özellik var. Ön cam rezistans mı? Evet, ön cam rezistans. Kış paketi olarak arabada olan opsiyonel kıymetli özellik. bir şey bence de. Direksiyon ısıtma var. Koltuk ısıtma var. Tamam, onlar zaten. Şuraya bir bakacağım. Burayı bayağı bir derin yapmışlar. Evet, çok güzel. Bir anda geçtik buraya da. Bu arada arka havalandırmaları da var burada. Tabii. Onlar da var. Burada peki atladığımız bir şey var mı? Modlarla ilgili bence yok. Burada tabii anlatıyor. Sen mesela şu an hangi moddasın? Şu an sanırım oynadığım için değişti.
Mesela şu an bir kısa hareket edelim bakalım. Şöyle bir turlayalım. Tamam 4x4. Ha şu an herhangi bir şey. Vites buradan zaten işte. Evet. Klasik birçok yeni araba gibi. Evet. Bak mesela evet onu kilitledi mi şu anda? Açtı. Kilitledi yine bak. Mesela şöyle. Mesela şuraya şöyle bir çıkmaya çalışıyorum. Mesela ne yapacak? O yüzden. Şu an kilitledin mi mesela? Şu an kilitli evet. Kırmızı dediğin ne peki senin? Geçen kırmızı oldu demiştin evet, orası. Kırmızı bilmiyorum. Bak sanki şurada da bir şey anlatıyor bize, görüyor musun bilmiyorum. Dönüyor şu halka. Evet aynen. O bence oranı olabilir biliyor musun? Evet olabilir. Ne kadar kilitleyip kitlemediğinle alakalı. Mesela işte o herhalde full'e dayanınca muhtemelen şey yapıyor. Kırmızı dayanıyor olabilir. Olabilir. Şöyle döneceğim tekrar şuradan. Olabilir aynen. Kitleme oranını kendi ayarlıyor. Sen nasıl hissediyorsun şu an? Vallahi yani keyifli şu anda tabii. Arazide daha çok anlayamadım ama zaten dün seninle biraz dolaşırken de kendini hemen belli etti. Yani çok yetenekli. Kısa şasi olmuş olmanın verdiği avantaj çok ciddi fark ediliyor. Evet bir de Mahmut'cum şuraya bakalım. Şu arka kullanımı merak ediyorum. Evet amortisörlü bir kapı var. Şey yapmışlar. Cep değil mi? Evet o bence çok anlamlı. Bir de şey satıyorlar burada. Şurası için bir masa satıyorlar. Böyle masa. İniyor evet. Süper, o da çok güzel. Şu alan da bence gayet kullanılır ya. Biraz girişi dar. Ama içeri girdikten sonra bir genişlik söz konusu. Şöyle gerçekten güzel. Zaten 2 kişi kullanımlarda gayet yeter. Ben içinde yatmayı denedim. Hayalim oydu yani, yatabilir miyim? Olmadı değil mi? Olmadı. Bu arada aksesuarlarla ilgili de söylemek istediğim birkaç bir şey varsa sevinirim. Yani şöyle ki abi çok fazla aksesuar var ve hepsi çok güzel. Hepsini almak istiyor insan. Yan çantası var, yan merdiveni var. Evet, üstünde güzel bir tavan sepeti var, orijinal. İşte paçalıkları ben çok sevdim. O eski ruhu yansıtan bir paçalık da satıyorlar. İşte ben yeni aldım. Yavaş yavaş doldurmayı planlıyorum. Hepsi de çok pahalı bu arada maalesef ki. Yani euro doların genel durumundan kaynaklı. Yayla. Abi yaylayı da çekebilirim. Evet, bazı yayla şeyleri maalesef. Evet ben de bu yayla turumda öğrendim bunu yeni. Sen tepeyi normalde default'ta tepe beyaz geliyor değil mi? Ticari araç olduğu abi için işte aslında standardı yok bu işin maalesef. Yani Türkiye paketi var. O Türkiye paketinde beyaz gelmiyor aslında. Ama benimki beyaz geldi. Yani şu anda senin çektiğin o gri olan yerler beyaz geldi ve şu orta panel dediğimiz o hani arada cam var olarak görünen, ki orada da net bir şekilde görünüyor. Orası da beyazdı mesela. Ben oraları kaplattım doğal rengine. Yani o beyaz olunca iyice hakikaten ticari olduğu tam anlaşılıyordu yani.
Zaten yani yurt dışında onun beyaz olmasının sebebi de o. Hani logo falan Logo basılsın. yapılsın diye. Evet, işte o şekilde. Ben şeye çok üzüldüm, onu söyleyeyim. Tavan rayı almanız gerekiyor önce, tavan sepeti almak için. Yani böyle birazcık para kazanmak için birkaç bir şeyler yapmışlar, bir ufak trikler yapmışlar. Onun dışında çeki demiri şimdi benim önceliğim. İşte senin gibi belki bir karavan çekmek için veya işte bir tekne çekmek için. Onun da aslında birkaç farklı seçeneği var. Mesela kendi elektrikli tuşa bastığında alttan çıkan var. Ve kolay takılıp çıkartılabilir olan var. Ama şöyle bir detay verebilirim. Bu araçlara o düğmeyle basılıp çıkarılanlar olmuyormuş. Evet. Sadece havalı süspansiyon olanlarda oluyormuş o. Dolayısıyla o yani tek bir seçenek kalıyor. O kolay takılıp çıkartılabilir olan. Açıkçası şeyi de araştırdım. Hani sanayide vesaire yapılabilir mi? İyi de araştırdım ama biraz komplike yapmışlar. O yüzden sanayideki görüştüğüm kişiler hiç bulaşma dediler. Yani aslında bunu araştırmamın sebebi de çok pahalı. Yani şu anda tahmin ediyorum yani en son sorduğum zaman değişmediyse 45.000 liraydı sadece çeki demiri. Projesi, işçiliği oralara hiç girmiyorum yani ki Borusan zaten işçilik konusunda hepimizi çok sever. Tamam abi, süper. O zaman yeni deneyimlerde, yeni kamplarda inşallah böyle arabanla daha da bütünleşerek. İnşallah. Arabanla daha da bütünleşerek tecrübeyi yaşarsın sonuna kadar. Bu videoda bu arada kıymetli geliyor bana. Çünkü yani ben de hani çok araştırdım almadan evvel. Bir iki tane video vardı ama işte mesela bu aksesuar vesaire kısmı ile ilgili hiç bilgi bulamadım açıkçası. Bu iç panelle ilgili bir iki güzel video vardı ama bence senin çektiğin bu videoda bayağı faydalı olacak YouTube alemine, öyle düşünüyorum. Ya biz aslında çok böyle bunu planlı yapmadık. O yüzden hani içeride özellikle kokpitte konuşurken bazı teknik detayları da muhtemelen çok atladık. Hani orada izleyenler şu şöyleydi, bunu bilmiyor musunuz falan gibi yorumlar yapabilirler. Araç zaten yeni. Bizim de çok tecrübemiz yok. O yüzden bunları görmezden gelin lütfen. Varsa eklemelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrar Mahmut'a çok teşekkür ediyorum. Diğer kamplarda, diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.